Gündüz sıcak geçse de geceleri serin. Yatarken şöyle bir polar var üzerimde. Burada da bir tişört. Böyle bir yani kalın sayılabilecek konfor derecesi 5 olan bir tulumla yatıyorum. Böyle üşütmüyor, hafif terlemeye bir adım kala gibi bir şey oluyor. Tam terletmiyor da. Yastık konusunda muzdaribim. Şöyle bir yastığım var ama yeterli değil. Her şeyim konforlu, bir yastığım kötü. Şişme matım var. Şöyle. Müthiş bence. Çadırda yatacak herkese tavsiye ederim. Hatta ben 2 tane getirdim. Konforuma düştü. Ağırlıkları pek yok. 500 gram civarı. İkisi 1 kilo yapıyor. Ama rahat uyumak için değer. Bunlar da BİM'den almıştım zamanında. Onlar yıllardır da kullanıyorum. Fena değil. Yani şimdi yok herhalde piyasada ama bulursanız alabilirsiniz. Herhangi bir şişme yastık, yatak olur ya. Çadırım benim, bakın bu fileleri fazla. Böyle biraz daha yazlık bir çadır gibi düşünebilirsiniz. O nedenle çok sıcak tutmuyor. Belki daha yalıtım iyi olan bir çadırda bu kadar kalın tuluma ihtiyaç duymayabilirsiniz. Nisan ayının ilk haftası Muğla civarında, deniz kenarında kamp bu şekilde. Tam deniz kenarı değil aslında, biz yükseklerdeyiz. Bazen 700 metre yüksekteyiz, bazen 400 metre. Dördüncü güne başladık. Biraz erken başladık bugün. 9:15 geçiyordu. Hareket ettik. Şimdi hedefimiz Gey köyü. Köyün adı Gey. G-E-Y. Dün alınca da kamp alanı bulamadık. Aşağıda bir köy var. Orada bulursunuz diye kamping sahibi bizi yolladı. Aşağı doğru. Ama asfalttan yolladı. Gey'e kilometresi az, belki sonraki yerine kadar bilmiyorum hangisi. Alınca da kamp alanı bulamazsanız yerde düşmeyin. 4-5 kilometre daha patikadan ama yürüyün. Aşağıdaki köy zaten önünüze çıkıyor. Patikada görürsünüz. Kamp yapabileceğiniz, duş imkanı olabilen yerler var. Dediğim gibi duşu falan önemsemiyorsanız istediğiniz yere kamp kurabilirsiniz. Şöyle kuytu bir nokta seçin. Onda bir sorun olacağını zannetmiyorum. Çünkü çok uygun alan var. Yol yine ormanın içi olarak başladı. Ormanın içi de olsa güneş etki yapıyor. Dün kollarım yanmış. O yüzden bugün gömlek giydim. Kıpkırmızıydı kollarım dün. Denize en yakın noktalardan birisi. Çok fazla deniz kıyısından yürünme. Yürünsen de biraz uzak gibi görünüyor ama buradan bakınca deniz görünebiliyor. Gördüğüm kadarıyla burada pek arazi yok. Küçük bir düzlük alan. Buraya zeytin kondurmuşlar. Pek fazla arazi yok. Çok insan da yok sanırım bu bölgelerde. Ulaşım o kadar zor ki. Arabayla bile gitmek zor olmalı. Rengarenk çiçekler. Şu ne? Güle benzeyen bir şey. Sanırım bir çeşit kuşburnu. Bölgeye has. Küçük bir ağaç. Daha fazla büyük değil. Açmış. Keçiler de yiyor valla yapraklarını. Bu Like yolunda bunlar kırmızı ve beyaz işaretler rotayı gösteriyor. Bakın şurada bir kıvrım yapmışlar. Bunu ok gibi düşünebilirsiniz. Ne anlama geliyor? Yani ben böyle geldim. Şimdi şu tarafa dönmem lazım. Sağ tarafa dönüp ilerleyeceğim. Nereden geldim peki? Şu rotadan geldim. Böyle ilerleyip devam etmem lazım. İşaretleri takip ederseniz %90, belki de %95, belki de %100 kaybolmazsınız. O derece. Bakın yine sezonunda şu şekilde hizmetler de sunuyorlar. Açlık ve susuzluk noktasında olacaktır. Bu küçük işletme mi diyelim.
İşte böyle ufak bir yer. Belli ki geçici şekilde ayarlamış. Orada hizmet sunuyorlar insanlara. Şu yolun güzelliğine bakar mısınız şöyle? Bakın. Kayaları yığmışlar üst üste ve ilerliyoruz. Alıncadan G'ye giderken rota daha basit, daha kolay. Biraz yükseltiler var ama o kadar rahatsız edecek kadar değil. Şimdi bir noktaya geldik. Böyle tepe noktası gibi ya da tarihi bir kalıntı alanına benziyor. Çok fazla su kuyusu var. Şurada bir tane var. Su kuyusu nasıl bir şeyi göstereyim. Şöyle bir yapı. Bakın daha eskiden kalma bir takım şeyler var. Bakın şurada yine var. Bakın şurada küçük yuvarlak var. Artık burası her ne idiyse muhtemelen bir antik şehirdi. Bakın burada yine var. Şurada yine var. Burası oldukça düz bir alan. Pek görmedik böyle bu kadar geniş düz bir alan. Şurada tarlalar var. Tahıl ekmişler. Şuralar tarla. Geniş alan. Buraya göre bayağı geniş. Şurası da çevirmiş etrafını. Bostan mı, keçi ağlı mı yapmış anlayamadım vatandaş. Burada değişik bir ortam sunuyor. Tekrar ediyorum. Herkes, ciddi bir fiziksel sıkıntısı olmayan herkes Likya yolunu yürüyebilir. Bence denemelisiniz. Korkma yemeyeceğim sen. Merhaba abi, bunların cinsi nedir? Kuyruksuz. Merinos. Merinos. He. Evet. Burada köy mü var? Köy G mahallesi var işte. Daha görünüyor. Anladım. Ama ağacın altında bir görünüyor. Evet. Şuradakiler ne? Su kuyusu galiba. Su kuyusu. Eski asırlık. Onu yağmur suyu mu dolduruyor? Evet, yağmur suyu. Yağmur suyu. Tamam, memnun oldum. Kolay gelsin. Görüşürüz. İşte Likya yolu yürürken şöyle problemlerle karşılaşılabiliyor. Bakın burada bir şiş, burada, şurada, diğer ayakta da. Yürüyüşüm devam ediyor. Şimdi G'yi geçtim. Birkaç kilometre de oldu. 2 ya da 3. Rota zorlu değil. Pek zorlu değil. Hafif inişler barındıran bir rota. Farklı bir iklim yapısı var. Güzel bir yer. Bu noktada çok sıkıntı yaşamazsınız. Su noktasında, yiyecek noktasında yine var. Bakın G'den yaklaşık bir 2-3 kilometre sonra rota üzerinde bir gözlemeci vardı. Orada ayran, su, gözleme gibi ihtiyaçlarınız karşılanabilir. Bunu niye söylüyorum? Çünkü bu kadar ağırlık yapmak istemeyebilirsin. Ağırlıksız gelmek isteyebilirsin. Şimdi burası daha düz bir alan. Antalya'ya doğru ilerledikçe düzlük alan birazcık artıyor. Fethiye'de pek böyle yoktu. Burası bayağı düzlük bir alan. Çok ev de yok. Bir ev gördük. Bir de bir mezar vardı. Lahit mezar. Kenarından delik açıp varsa hazine almışlar. G'den uzaklaşıyoruz. O gözlemeciyi geçtikten sonra bir işaretlerde sorun yaşadık. Neyse ki sonra yolu bulduk. Bazı noktalarda işaretler görünmüyor. Taşlık bir alan vardı. Orada görünmüyor. İlerlemeye devam ediyoruz. Neyse ki yolu bulduk. Şimdi çok daha farklı bir iniş var. Şöyle görüyor musunuz denizi? Denize doğru iniyoruz. Sert bir inişe benziyor. Bakalım.
sonuç nasıl olacak? Deniz de çok mu koyu görünüyor benim gözlüğümden ötürü mü? Öyle Karadeniz'in rengine benzeyen bir rengi var. Şu an inmeye çalıştığımız rota çok eğimli. Fazlaca dikkat gerekiyor. Şimdi küçük bir mola verdiğimiz, çay molası verdiğimiz yeri göstereyim. Şu ağacın kalınlığı bilmiyorum ne kadar fark edilir ama 1,5 bilemeden 2 çocuk odası büyüklüğünde var genişliği. Şu da ondan aşağı kalır değil. Burası zeytin ağacı bu arada bunlar. Anıt ağaç olsa gerek bunlar. Sert bir iniş yaptık. Şimdi de buradan tırmanacağız. 250-300 metre kadar irtifa kazanmamız lazım. Dağlara doğru tırmanacağız. 4 kilometre kadar yolumuz var bir sonraki hedefe. Terimiz de bayağı soğudu. Tabii çok terliyoruz. Bugün ayrı bir sıcak. 27 dereceyi görüyor, belli hissediyoruz bu sıcağı. Dün o kadar değildi. Ama bugün sıcak hava. Zemin kayalık. Kendine has. Daha önce bu şekilde karşılaşmadık. Burada öyle bir durum var. Katılımcı sayısı gittikçe azalıyor. Şöyle diyelim. Her parkur işte Ovacık başlangıç ise 100 kişi başlıyorsa bu sonraki parkur işte 80'e düşüyor. Sonraki parkur işte 50'ye düşüyor filan gibi düşünebilirsiniz. Antalya'ya doğru ilerledikçe katılımcı sayısında düşüş var. Bunu gözlemliyoruz. Bu bir yönden iyi. Çok kalabalıklarla yürümek zor. Çok karşılaşıyorsun. Zaten daracık bir patika. O sana yol veriyor. Yok sen ona yol veriyorsun. Her taraf için zorlayıcı. Bu parkur da biraz risk barındırıyor. Şöyle göstereyim. Çok kolay gidilebilir bir yer değil. Bakın şurada da güzel bir koy var. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Biz nasıl geldik? Şuralardan bir yerden yan yan hareket ettik şöyle. Şuradan keçilerin yollarını takip ettik. Buradayız. Şu aşağısı uçurum. Riskli bir yol. Adım adım gidiyoruz. Şöyle bir durum var. Artık işaretler biraz zayıfladı. Var yine, yok değil ama zayıfladı. Bu da daha az kullanıldığını gösteriyor. Şu önde giden kişinin olduğu yere ineceğim şuradan. Şöyle yaptığı hareketleri görüyorsunuz. Çok son derece yavaş. Bakın buraya bir kişi baba koymuş. Şurada var mı? Kırmızı beyaz çizgiler. Pek görünürde yok. Takip ettiğimiz patika bu. İzlerin kaybolduğunu söylemiştim. Pek görünmüyor. Ama bir ayak izi var. Evet, güneşin de etkisiyle şurada bir Likya yazısı, işareti görünüyor hafifçe. Oldukça riskli bir patika. Kaymamak lazım. Burada iki faktörden bahsedeceğim. Bir, şu gördüğünüz batondan kesinlikle şart. İki, çok iyi bir ayakkabı. Mümkünse bileklikleri koruyan bir ayakkabı. Yoksa kayma riski yüksek. Bu şu anlama gelmesin. Ben böyle kaymayacağım mı?
Tabii ki kayabilirim. Ama avantajı yüksek. Acaba buradan nereye gideceğiz? Karşı tarafa mı? Karşıdaki dağa mı? Yoksa bu dağa paralel mi yürüyeceğiz? Herhalde bir 3 kilometre falan kalmıştır. Pek kimse de kalmadı herhalde benden sonra. Olsaydı geçerdi. Çok mola verdim çünkü. Evet. İşareti görüyorum. Takibe devam. Hafif hafif rüzgar da esmeye başladı. İyi geliyor rüzgar. Biraz sıcaklığı alıyor. Şimdi evet, biraz tırmanış başladı gibi. Tırmanış, evet, oradan gidiyor da şu patika daha mı kolay? Tırmandım. Evet. Biraz soluklanayım.